MİT Dahi'den herkese merhaba. Ben Kaan Çakmak. Bugün Nesin Matematik Köyü'ndeyiz. Bilimin ve merakın peşindeki herkese merhaba. Matematik Köyü'nün kurucusu, değerli matematikçi, Profesör Doktor Ali Nesin hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam davetimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu Matematik Köyü'nde hem kendim de derslerinizi de alıyorum hem de derslerinizi de YouTube'dan da olsun, diğer kaynaklardan da olsun dinlemek, okumak çok güzel oluyor. Zevk alıyorum bundan. Bununla birlikte hocam derin konulara dalmadan öncesinde sizin Ali Nesin'in bir günü nasıl geçiyor hocam? Nasıl geçiyor bir günüm? İşte az uyuyorum. 5 saatten fazla uyuduğum çok ender. 4 saat, 5 saat yetiyor bana. En az 4 saat ders veriyorum. Sonra işte kitaplarım var. Kitaplarımla uğraşıyorum. Onları düzeltiyorum. Sonra işte hocalarla yemek yiyoruz falan. İşte öyle geçiyor. Öyle. Çok harika hocam. Hocam matematik yapmak insanın doğasında var mı sizce? Yok. Yani yok. Durduk yere durduk yere düşünmek insanın doğasında yok. Yani düşünmek faaliyeti had safhada uygarlık gerektiren bir şey. Rahatlık gerektiren bir rahat olman lazım. Yani derin konularda düşünmek için, felsefe yapmak için mesela eğer hayati sorunların varsa felsefe yapmazsın. Felsefe yapmak için bir elinin yağda, bir elinin balda olması lazım. Durduk yere düşünmek insan doğasına çok aykırı. Ne zaman düşünüyor insan? Karşına aslan olur, kaplan olur, yağmur olur, fırtına olur, nasıl kaçacağım, nasıl korunacağım falan mecbur kaldığı zaman insan düşünür. Ama durduk yere düşünmek hiç normal bir şey değil. Ama bu tabii bir alışkanlık haline gelebilir medeni insanlarda. Düşünmeden yapamaz. O yüzden zaten insanlar genellikle düşünmezler. Yani niye düşünsün ki? Yani düşünmesi gerek yok ki. Yani düşünmesi ona para kazandıracak olsa düşünmesi o zaman düşünür. Ama düşünmezler genellikle insanlar. Teşekkürler hocam. Hocam sıfırdan bir konuyu, matematik dışında da olabilir, herhangi bir konuyu tekrardan öğrenmek isteseydiniz bu konu ne olurdu hocam? Edebiyat herhalde. Yani evet edebiyat ama benim hafızam kötü. Belki de yani başka bir şey yapmak isteseydim resim yapmak isterdim. Resim olmak isterdim. Resim de yaptım hep hayatım boyunca ama seviyordum resim yapmayı. Daha doğrusu seviyordum demeyeyim. Bayağı bir işkenceydi resim yapmak. Ama yani şey gibi maraton koşmak gibi. Maraton koşarken sevmiyorsun, hoşuna gitmiyor. Ama koştuktan sonra bir şey başarmış oluyorsun. Resimde öyle bir şeysi vardı. Ama niçin resim yapacağımı bir türlü bulamadım. Yani nedenini bulamadım. Hocam matematiğin gelişimsel sürecinin matematik öğreniminde bir yeri alması gerekir mi? Yani matematik tarihi olsun, matematikçiler olsun bunların hepsinin matematik dersine sözel olaraktan bir şekilde eklenmesi sizce mantıklı mı? Tabii ama şimdi öğrenciler genellikle şey yaparlar. Matematik zor geldiği zaman biz matematiğin tarihi bize öğretilmiyor diye şikayet ederler. Ya da işte matematiğin felsefesi öğretilmiyor diye şikayet ederler. Matematik tarihini ve felsefesi öğretmeye kalktığı zaman da bir şey anlamazlar çünkü matematik bilmiyorlardır. Matematik bilmediğin zaman tarih ve felsefe, matematiğin tarihi ve felsefesi havada kalır. Ayakları yere basmaz. Dolayısıyla matematikten kaçamazsın. Ama tabii ki yani ben elimden geldiğince bildiğim kadarıyla, çok fazla bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla tarihten böyle anekdotlar falan anlatmayı severim derslerde. Evet hocam. Ama gerçek bir matematik tarihi yapamazsın tabii ki. Matematik öğretirken. Müfredatta yer alması gibi bir durum olsa çok
düşük mü kalır peki? Yok. Her şeyin tarihi, yani tarihin de tarihi vardır. O da ilginçtir. Ama bir garnitür olarak yakında bir meze gibi falan sunulabilir tabii ki. Ama matematik tarihi diye bir ders lisede hele olmaması gerekir. Matematiği bilmeden tarihi olmaz. Hocam, bir matematik konusunun müfredatta olma gerekçesi sizce ne olmalı? Bir matematik konusu eklemek Hiçbir için. nedeni yok. Herhangi bir şeyin olması için hiçbir nedeni yok. Yeter ki öğrenciler bir şeyler öğrensinler, bir şeyler anlasınlar. Eğer sınıfta kanıt yapmıyorsan, kanıtlamıyorsan matematik saçma olur. Yani ne demek bu şey gibi edebiyat dersinde sözlük okumak gibi bir şey. Yani manasız yani matematik ispatsız, kanıtsız yok olamaz yani bir şey. Olgularla yetinemezsin. Yani ne önerisi? Yani düşünürsek biraz şey olması lazım. Temel bir konu olması lazım. Temel derken ne demek istiyorum? Başka konulara yol açabilecek, başka konulara geçiş yapabileceğin konular olması Daha da lazım. genişletebilecek şekilde. Evet, yani çok spesifik bir konunun lise müfredatında yer almasının anlamı yok. Ama yani geleceği olan bir konu, temel derken tarihsel olarak temelden bahsetmiyorum. Mesela sayılar kuramı temeldir. O tarihsel anlamda. Ama bugün baktığımız zaman sayılar kuramı matematiğin temelinde yer almıyor. Ne matematiğin temelinde yer alıyor? Kümeler kuramı, cebir, analiz. Ve sonra geometri. Asıl amaç tabii geometri anlamak. Yani yaşadığımız dünyayı anlamak. Geometri anlamak için de analiz ve cebir gerekiyor. Yani bir tanesi yani bir tanesi daha kolay. Analiz daha kolay. Çünkü analiz daha somut. Analiz görürsün. Cebir hem anlamsız hem de çok soyut. Öğrenciler önce analize zorlanırlar ama o zorluk çalışırlarsa eğer bir iki ayda atlatılır. Hepsi onun diğer takıntıları. Soyut cebirde çok daha zor. O birkaç yıl alabilir, bir iki yıl alabilir. Soyut cebirden kalan birisi olaraktan bunu söylemek istiyorum. Yani ikinci de sonrasından geçmek zorunda kalan birisi olaraktan ilk seferde anlaşılmıyor, onu da şey yapmak istiyorum. Muhtemelen ikinci seferde anlamamışsındır. Muhtemelen hocam, yani şey seviyesi olaraktan. Öyle hocam. Hocam, Türkiye'de matematik öğretimi hayalinizdeki gibi olsaydı yine Nesin Matematik Köyü gibi bir matematik köyü kurmak amacınız olur muydu? Hayalimde bir matematik eğitimi yok. Olamaz da. Yani bütün Türkiye için, herkes için bir matematik eğitimi haddini bilmez demektir. Yani çeşit çocuk var, çeşit insan var. Ama benim yani şey düşünüyorum, kendi çocukluğumu, gençliğimi düşünüyorum. Nasıl bir matematik eğitimi alsaydım daha iyi olabilirdim, daha yararlı olabilirdi bana. Kitaplarımı yazdım da öyle. Kitaplarımı ona yazıyorum, kendim yazıyorum. 14 yaşındaki, 13 yaşındaki, 15 yaşındaki liseli Ali'ye yazıyorum. Ama herkese yazmıyorum. Öyle bir şey kalkıştım bir defa. Ne kadar saçma bir şey olduğunu gördüm. Yani bir iki ay için anladım. Herkes için kitap yazamazsın. Herkes için eğitim düzenleyemezsin. Olmaz. İnsanın doğasına aykırı. Hocam, hocam, matematiğin size kazandırdığı bakış açıları yaşam felsefenize nasıl bir bağdaştırma yapabilirsiniz bu konuda? Tabii yani düşünmek yani şey gibi derler yani rakı şişede durduğu gibi durmaz diye. Evet. Okudukları matematikte kitaplarda durduğu gibi durmuyor. Yani mutlaka düşünüyorsun. Düşünmesini öğreniyorsun. Hep yani çocuklarıma da onu tavsiye ettim. Matematik sana neyin değerli, neyin değersiz olduğunu, neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu öğretiyor. Öğretmeyi öğretiyor, sorgulamayı öğretiyor, düşünmeyi öğretiyor. Çok şey öğretiyor yani. Mesela işletme fakültesi diye değil mi? İşletme bölümü diye bir bölüm var. Ben 30 yıldır işletme yapıyorum. Hiç hayatımda işletme okumadım. Ama 30 yıldır vakfı işletiyorum, bölümü işletiyorum, köyü işletiyorum, dergi çıkarıyordum, dergi işletiyordum. İşletme yapıyorum. Yani bir defa
düşünme tembelliğini yeniyorsun matematik yapınca. Yani çünkü insanlar dedik ya biraz önce düşünmezler yani tembeldir insanlar. Niye düşünsün ki durduk yere? Matematik seni düşündürtüyor. Yani düşünmediğin zaman şey gibi hissediyorsun. Çok spor yapıp da birden bir sporu bırakmış birisi gibi hissediyorsun. Bu şekilde hocam. Hocam bir de şu var hocam. Daha öncesinde bahsettiğiniz lise projesi şu anda hangi aşamada diye sorsam size. Hala daha bürokratik sorunlar var ama yüzlük kuyruğuna geldik galiba. Bir iki aylık bir işi kaldı. 10 yıl kadar bizi uğraştırdılar ama doğrusu kötü niyetlerinden değil. Gerçekten imkansız şeyler istemişiz. Zor şeyler istemişiz. Arazi işte. Arazi çünkü tarım arazisi. Onu eğitim arazisine değiştirmek gerekiyor. O da hiç kolay bir şey değil. Pek sık yapılan bir şey de değil. Hocam bir de 7,5 aylık kampımız var bundan sonrasında. Onun hakkında neler söylemek istersiniz hocam? İşte ben üniversiteyi bıraktım ama bunun eksikliğini çekiyorum. Yani burada ders veriyorum doğru. Öğrenciler geliyor 15 gün, bir hafta falan. Onları etkiliyorum ama isterim ki yani böyle bir akademik bir hayatım olsun. Oradan başladı. Geçen yıl başlattık ilk defa olarak. 14 öğrenci katıldı. Yani 30'dan fazla başvuru oldu ama 14 öğrenci kabul ettik. Bence çok başarılı geçti. Hele birkaç kişi için çok başarılı geçti. Bu köyün güzelliğinden öte bir de şöyle bir avantajı var. Trafik yok mesela. Yani orada oturuyorsun, burada ders yapıyorsun, orada yemek yiyorsun. Yemek yapma sorunu yok, bulaşık sorunu yok, çamaşır sorunu yok, elektrik sorunu yok, hava gazı sorunu yok. Ondan sonra kabalık, bayağılık yok, korna sesi yok. Yani tam ideal bir ortam. İzoleliği çok iyi oluyor mu hocam bu konuda yani? Ya şimdi en az 2 yıllık bir program yaptık. Öğrenciler en az 2,5 yıllık, düşünüyorum 2,5 yıllık bir eğitim gördüler burada. Ve acele de etmedik. Yani bir müfredat yok, bir şey yok. Değil mi? Öğrenci anlamadıysa tekrar ediyor. Yusuf Hoca analiz anlatıyor. Öğrenciler anlamadık diyorlar. Ben tek aynı şeyi başka bir dilde tabii başka bakış açısıyla anlatıyorum. Onların asistanları da var onlarla birlikte. Bence mükemmel geçti. Bu yıl tekrarlıyoruz. Yapacağız. Bu yıl 10 kadar öğrenci olacak galiba diyemiyorum ama yapacağız her halükarda. Harika hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kısa bir röportaj olsa da çok gerçekten bu sorularınızla bizi aydınlatmış oldunuz. Teşekkür ederim. Bu yoğun temponuzda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz hocam. Çok sağ olun. Kolay gelsin, sağ olun. Bilimin ışığında merakla kalın, hoşça kalın. Ali Nesin hocamla röportajımız bu şekildeydi. Kısaca köyden biraz bahsetmem gerekirse, Nesin Köyü kendi kendime keşfettiğim ve kendi köyüm diyebildiğim bir yer oldu. Ne zaman fırsat bulsam buraya gelmeye çalışıyorum. Her gelişimde yeni bir şey öğreniyor, yeni insanlar tanıyorum. Burası sadece bir matematik köyü değil, felsefe ve sanat köyleriyle birlikte 3 ayrı alanın birleştiği bir yer. Bu birleşim hem alanlarında uzman insanlarla tanışmamı sağlıyor, hem de kendi bilgi hazinemi genişletiyor. Burada yetenekli çok fazla kişi var. Herkesin yeteneği bambaşka. Ali hocamın da dediği gibi izole bir yerde olmak, dünyanın karmaşasından uzak, istekli insanlarla bir arada yaşamak gerçekten insana iyi geliyor. Kısacası bu köyü seviyorum. İşte Nesin Köyü benim için böyle bir yer. Köy hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz nesinköyleri.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu videonun yapımında Nesin köylerine ve başta Ali Nesin hocam olmak üzere köyde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Bit Dahi'den Kaan Çakmak. Bilimin ışığında merakla kalın, hoşça kalın.